So you can check this to unweighted prosthesis behind the sound leg, put it off the ground and see what the numbers are. Şimdi ilk gördüğümüz o izleme modunda zaten güçler, torklar görünüyor. Torkların fazla bir arası oldu mu kalibre yapabiliyorsunuz. Bunu isterseniz her zaman yapabilirsiniz. Zararı yok. So if you have to calibrate, you ask the patient to put his back behind his sound leg and you click on OK. Kalibrasyon yerine sıfır ayarını yapmak için hastayı ayağının protezini arkaya doğru uzatıp ve yerden kaldırması gerekiyor. Then you ask the patient to give, to be sure that the knee is fully extended and giving toe pressure. And if you've done that, you click OK. Ardından eklemeyi yere basarak tam son haline gelmesini tam büyümesini önlemek için basıyorsun üstüne düzgün hale geliyor. So you have calibrated the system so you can start setup. So you can choose in the box over here for an experienced, inexperienced walker and a strong walker. That feature is because there is a stumble recovery. Where you are in setup mode, the stumble recovery isn't functional optimal at its best, but it is slightly safe. İlk olarak denetim yastığımı daha önce yürüyüşlerce eklemden yürümüş bir yastığımı ya da zayıf zayıf olan hastalar için. So you click on the setup button and you see the lights turning yellow, and in the other box the yellow light starts blinking. Setup bastıktan sonra birisi yeşil, alttaki yeşil, üstteki sarı olması gerekiyor. Always ask the patients to walk in parallel bars with setup because the stumble recovery is not optimized yet, so for safety. İlk yaptığı adımlarda hastanın güvenli bir şekilde elinde tutacak bir yerde yürümesi gerekiyor. Çünkü gezleme ayarı daha şu an olmamış. So you click on next and you do the manual settings with the patients. And if they are alright, you start walking. And if the knee not releases into swing or it doesn't bend, it means it has too much torque value. So you can reduce TT and ST to up to 75% downwards to make the first bend, because the knee has to bend one time before it starts learning itself. İlk yürümede bakıyoruz eklem bükülmüyorsa T1 ve T2 ayarını %75 düşürüyoruz. Çünkü ayarlamaya otomatik yapılması için kendisi bükülmesi gerekiyor. So these are the manual adjustments. Be sure they are correct, and you can go into TT and ST. This means just for sitting. It's the stance flexion bezel. We have set it on 2.5. You can start going to for T1 and T2. You can adjust the air inside the knee up to 30 psi. That's the normal standard. There has to be some air inside the knee, and once there is air in the knee, you can leave it like that. You don't have to change it at all. Only you have to check it once in 3 months if the pressure is right. Yes. No. Oh, sorry. Also, the extension braking. We are starting walking at this moment. If you take one step and the knee bends one time, it will make its values for TT and ST. Ayarlama moduna geçerken ilk olarak birkaç adım yapıyor. Otomatik ayarlıyor sistem. Gördüğünüz gibi kırmızı görünüyor şu an. Yetersiz yürümüş hasta. When it's starting to count steps, you see in the box over here, it's starting up red. Red means it's not enough, it's not good. So you have to make more steps. Oh, you told it already.
Then it turns yellow. Yellow is enough, but it's for very unexperienced walkers that don't have the energy to walk that much. So you can say, well, it's enough. It's not perfect. Şimdi sarı olması aslında bizi yetiyor. Fazla yürümeyen hastalar için sarı da kabul edebiliriz ama en iyisi birkaç adım daha yapması, yeşil olması gerekiyor. So when you have the green box, it means you have enough steps. The knee is finished at that time. It has installed itself, and the only thing we have to do now is make sure the stumble recovery is correct. 20 adımdan sonra aşağı yukarı yeşil oluyor. Yeşil olduktan sonra yeterince bilgi toplamış oluyor. Prosedürü devam edebiliriz. So we are starting normal walking. You push the button, start recording, and you ask the patient to walk along at normal walking gait. Şimdi normal yürüme için ayarlı yaptık demiş. Bu tökezleme ayarı. Yavaş yürüme esnasında önce ayarlıyoruz. Sonra normal hızlısını ayarlıyoruz. Bunu niye böyle tek tek yapıyoruz? Çünkü normal yürüyüşten hızlı yürüyüş farkını koyup hızlı yürüyen, koşan hastanın tökezlemeyle karıştırmaması için. So when you have collected enough steps, you click on Save Date, and it will be installed in the knee. Yeterince yürüyünce kırmızıyla başlıyor. Dediğim gibi sarı oluyor, ondan sonra yeşil oluyor. Bitirdikten sonra stop recording bastıktan sonra save data'yla ekleme gönderiyoruz. And we have to repeat this. Click OK, and go to the next one. Fast walking, slow walking is exactly the same. Hızlı yürümeyle yavaş yürümenin ayarı aynı. When you have done that, you go to the next one and you're in the final box. And all the red lights that are red are all sliders, and they have all been changed at this moment. So if you click apply to the knee over here, all the boxes become green and the knee is set and finished. Ayarlamamız bitmiş aslında. Şimdi gördüğümüz kırmızı noktalar kötü bir ayar değil. Sadece bize gösterge sıfırları değişik yaptık standart ayarlarından demesi. Apply ayarı bastıktan sonra hepsi yeşil oluyor. Ve ekleme yazılıyor. So all the lights turn green and you click on next and you can you can save your knee settings and you can make a cadence report. Evet, böylece ayar esnası bitti. İsterseniz bilgisayara bu ayarı hafızaya kaydediyorsunuz. İleride bir daha lazım olabilir. Yürüyüşte raporu da çıkartabiliyoruz. Onu gösteriyor. So you fill in the boxes over here and you say create PDF file, and then you have a cadence report that says all the speeds that you have walked and all the steps you have made, and it shows also in the diagram. Hastanın bilgilerini formda doldurduktan sonra PDF olarak bu çıkıyor, gösterge çıkıyor. Değişik hızlarla yürüdüğünü gösteriyor. Yürüme esnasında tek tek incelediğini gösteriyor. Bunu aslında daha da detaylı yapılabiliyor. So when someone is walking for the first time at PA, you can make a cadence report and ask him to walk again like 3 months later, because we know your walking gait is changing, and if you do it again, you can see the changes within the cadence report. Yeni uygulanan hastalarda tam randımanlı olamıyor. Olabilmeyebilir. Sonra 3 ay sonra bir daha bunu ayarlanabilir. Raporu tekrar çıkarttıktan sonra değişiklikleri kaydediyoruz, gösteriyoruz. İstediğimiz sırada bunun prosedürü tekrarlayıp hem hastaya gelişmesini gösterebiliriz hem doktorlara ya da fizik terapicilere gösterebiliriz. Does someone have any questions so far? Sorular var mı buraya kadar? Yes,
actually, translation will be finished somewhere around June. Evet, bütün çevirme şeyleri daha bitmedi. 6. aya kadar bitirilecekler. And then we have to implement it. Türkçe'ye de olacak. Yeah. And we have to. Evet, böyle yapılacak zaten uygulanacak. Yes. So, how does it work? It's a state machine. And it's very difficult to explain it in other language, what a state machine is. But it's a device that needs information from the outside and to go into separate states every time, again and again. And when there is dysfunction in one of those states or the information is not correct, you begin on top. Şimdi state machine olayını Türkçe çevirmesinin zor olduğunu söylüyor. Aslında çıkar olarak bunu alabiliriz. Aşama aşama gidiyor üzerindeki yazılım ve bir aşamayı başarmadıysa başa geçiyor. Onu şey olarak örnek olarak şimdi göstereceğiz. So, for example, if you have a car and you want to drive in the car, this looks like a state machine. So the car is waiting for a driver and waiting for the keys to be installed, waiting to hit the brake and waiting to hit the start button, and it will start. Well, if we don't have a key over here, it will jump back to the beginning. If you don't hit the brake, it will jump back to the beginning. That's the function of a state machine. So if we translate it to the knee, it's exactly the same. It's waiting here for extension. It says extension wait because we have a little bit of noise in the knee, and then it's waiting for heel load. Then it's waiting for TT or T1. We call it TT now. Waiting for the peak at toe load and waiting for TST or T2. It's the moment when the knee triggers and going into swing. If anywhere in this line is any obstruction at all, the knee always jumps back and goes into maximum resistance. So that's why this knee is fairly different than all the other MPC knees on the market today. Eklemesi ilk önce sürekli bir güvenli modunda. Güvenli modunu geçmek için, sallanma modunu gelmek için bazı parametreleri önce oluşturmaya gerekiyor. Mesela başlangıçta eklemin düzelmesini bekliyor. Düzeldikten sonra eklemin ayağın yere vurmasını bekliyor. Bunu sensörler tabii ki alıp işlemciye veriyor. Sonrasında ayağın üstünden geçip de parmakların üzerine yük binmesini alıyor. Ve herhangi bir yerde bir aksama oldu mu, bunları doldurmadı mı beklentileri başa dönüyor. Bu tökezleme modunun aslında püf noktası. Sırf bütün parametreler oluştu mu, o zaman sallanma moduna geçiyor. So for every state we are seeing here, there are some sliders what we can adjust. In the system. Burada şimdi bir sorun oldu mu? Biz izleme monitöründe, yürüyüş izleme monitöründe görüyoruz sorunu ve buradaki arada olan hataları düzeltebiliyoruz. İzleme monitöründe aynı bu gördüğümüz şema üst tarafında zaten belirtiliyor. So if the knee does its own setup, we have the choice to either make it safer or less safe. İstediğimize göre daha da güvenli yapabiliyoruz. Aktivitesi yüksek olan hastalara daha kolay yürümesini sağlayabiliyoruz. So this is the gate, and here you have the timeline and the moment, speed,
angle, and here you can see at what time the moment is kicking in at heel contact, mid stance, toe pressure, toe off, going into swing, going back to heel contact again. Yürüyüş esnasındaki gördüğümüz okunabilen parametreleri görüyorsunuz. Siyah tork gücü ve üstüne binen yükü ölçüyor. Sarısı hızı ölçüyor ve mavi de açıyı ölçüyor. So the picture we saw before of the state machine starts here. The knee is waiting for its extension. So it's waiting for its first heel contact. Demin gördüğünüz şemalar gibi burada tek tek fazlar gösteriyoruz. Şimdi şu an eklem düzelmesini bekliyor. You can see it here in the gate. You can see it on the picture over there. The knee goes into swing phase and it starts at 0 now. Evet, sallanmadan geri dönüp düzelmesini bekliyor. Düzeldiği anda başka parametreye geçiyor. So at first contact it says, well, extend weight. It means because you have internal impact on the knee, it always has some noise in it. And we want the knee to do nothing for 125 microseconds. Sallanma modundan dönüp de düzleştirmeden eklem 125 milisaniye bekliyor topuk yere değmesi. So at this moment we're going to heel contact, and over here you can see the little peaks. That's the noise. Verdiğimiz zaman açısında topuk yere değiyorsa diğer aşamaya geçiyor. Değmiyorsa tökezleme koruması uygulanıyor. So we can adjust it if we want with the algorithm delay timer. It's for very strong walkers who want to move very fast, and we can extend or shorten the time. Buradaki zaman ayarlarını değiştiriyoruz. Dediğim gibi standart olarak burada 125 milisaniye ayarlanmış. Ama daha yavaş veya daha hızlı yürüyenlere bunu elle değiştirebiliyoruz. So it's given more amount of time to go into the next level. Yeah. So it's waiting now for heel load. So at heel contact, evet, burada topuğun ayağa değmesini bekliyor. It's a negative moment, and at this point, and we call it heel threshold. And if you see there, it's set on 3,000. That's the impact you have when you are walking normally. When you are jumping or running, the impact of the heel gets much higher. At that moment, the knee will jump into maximum resistance. So that's one thing. You can jump with the knee, jump with the leg, and land on it, and it will jump into maximum resistance. Normal yürüme ayarladığımız topuk günü burada görebiliyoruz. Koşmak değil de bir yerden aşağı atlama esnasında o topuk gücünün daha çok üstün seviyesine çıktığı için o zaman eklem kilitleniyor. Tökezleme koruması orada faaliyete geçiyor. Normally we don't change it. It's not necessary. Sometimes, very slightly often, we can change it if someone wants to run backwards or something. Normal kullanıcılara değiştirmesini gerekli parametreler, özel ayarlar, aktivitesi yüksek olmak için. So now the knee is waiting for TT. It's the moment. It's 70% of the toe load, where it says at that moment, I'm going to go into swing phase. Sallanma moduna girmesi için ayak üzerinden yürüyünce, parmaklar üzerine gelince parmaklara binen yükü ölçüyor. Belirli bir yükü buldu mu sallanma moduna girebilirsin diye izin veriyor. It's at mid stance, you're going into toe load. These the toe threshold and swing transitions, you can adjust it. You don't have to adjust it because it's not necessary. Bunları ayarlamasına gerekmiyor ama yine de imkanları oluyor. Herhangi bir
anormal, hasta, yani daha aktivitesi yüksek ya da düşük aktiviteler, bunların hepsini ayarlayabiliyoruz. The only time you adjust it is when the knee not bending into setup mode. You can pull them down, otherwise the knee will do it himself. Şimdi izleme modunda görebileceğimiz hatalar oldu mu bunları ayarlayabiliyoruz. So it's waiting for peak, maximum toe load, and it's looking for ST or T2. And that's the moment where the trigger goes off and the knee goes into swing phase. Parmak uçlarına gelen maksimum yük bulundu mu o zaman sallanma moduna giriyor. So it's at T1 at this moment. I'm waiting for swing to transition at this moment, and this is also the part where the stumble recovery kicks in. Şimdi gördüğümüz o gri bölgede tam sallanma modunun başlayacağı an eklem arkaya doğru gidiyor. So I think that was it. Thank you. Bize ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz. Are there any questions? Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Okay, thank you. Teşekkür ederim. Harold Schotten'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi plaket törenine başlayacağız. Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı Ersan Ünsal'ı ve Şube Müdürü İsmail Başyayla'yı sahneye davet ediyorum. Plaketleri vermek üzere Sayın Mustafa Gültekin'i sahneye davet ediyorum. Plaketlerini almak üzere Sayın Semra Topuz'u, Sayın Ahmet Pürgü'yü, Sayın Özlem Ülger'i, Sayın Mustafa Demiral'ı, Sayın Kenan Karakaş'ı, Sayın Lokman Can'ı, Sayın Harold Schotten'ı kürsüye davet ediyorum. Plaketleri vermek üzere Sayın Ersan Ünsal'ı sahneye davet ediyorum.
Plaketlerini almak üzere Sayın Tarık Tuncer, Sayın Cansu Yüksel, Sayın Erkan Evren Dilek, Sayın Hasan Uçar'ı sahneye davet ediyorum. Plaketleri vermek üzere Sayın Mustafa Gültekin'i sahneye davet ediyorum.